Hatırlarsanız geçtiğimiz birkaç video öncesinde Omnitrix'in içine neden hayvan DNA'sı eklenmediği ile ilgili bir teori paylaşmıştım. Omnitrix'in sadece bilinçli, zeki ve evren çapında medeniyete sahip canlı türlerinin DNA'sını toplamak üzere tasarlandığını anlatmıştım. Yani doğrudan içgüdüleriyle hareket eden hayvanların DNA'sı bu cihaza uygun değildi. Ancak videonun altına gelen yorumlar cidden çok ilginçti. Bazılarınız hemen videonun altına yaban köpekten, baskın kurttan ve redden örnekler verdi. Hani hayvan DNA'sı yoktu, bunlar ne o zaman diye birçok kişi böyle tarzda yorumlar yazmış. Ve evet, çok haklısınız. Dışarıdan bakıldığında bu üçlü resmen hayvan gibi duruyor. Ama işin aslı o kadar da basit değil. Bugün sizlerle birlikte bu konuya bir açıklık getireceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ben! Aynı şeyleri konuşup tekrara düşmek istemesem de yine de bu videoya başlamadan önce de Omnitrix'in temel amacından biraz da olsa bahsetmem gerekiyor. Şimdi gelin yine en başa dönelim. Omnitrix neden yapılmıştı? Yani düşündüğümüz zaman Azimuth elbette bu cihazı nükleer silah olarak kullanmak için tasarlamamıştı. Azimuth bu cihazı galaksiler arasında bir anlayış ve empati köprüsü kurmak için yapmıştı. Her türün birbirini deneyimleyebilmesini sağlamak, evrensel bir barış ve anlayış yaratmak istiyordu. Yani Omnitrix bir savaş aracı değildi, bir iletişim aracıydı. Ve bu yüzden cihazın içine alınan her DNA, zeka, bilinç, karar verme kabiliyeti ve toplumsal yapı gibi temel kriterleri karşılamak zorundaydı. Şimdi böyle söylediğimiz zaman ilk başta insanların aklına gelen uzaylı elbette yaban köpek oluyor. Çünkü böyle bir açıklama yaptıktan sonra insanlar elbette yaban köpeğin fazlasıyla vahşi olmasından falan bahsediyorlar. Ve doğruyu söylemek gerekirse videomun altına gelen en çok yorumlardan biri de şu oldu. İyi abi de o zaman Omnitrix'in içinde neden yaban köpeğin DNA'sı var ki? Çünkü karaktere baktığımızda uzaylının gözleri yok, konuştuğu bir dili yok ve bildiğin hayvan gibi davranıyor. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Yaban köpek yani Wulpimancer türü dış görünüş olarak evet ilkel durabilirler. Ama aslında o da kendi türü içinde bilinçli ve zeki bir canlıydı. Bu uzaylı türleri duygusal algılarını bizim gibi görerek değil de koku ve ses titreşimleriyle kullanıyorlardı. Yani baktığımızda bu onların geri ya da hayvansı olduğu anlamına gelmiyordu. Sadece farklı olduklarını gösteriyordu. Ve şunu da unutmamamız lazım. Klasik seride Max Dennison'ın söylediği çok önemli bir replik vardı. Bu tür kendi aralarında bile konuşmak istemezler. Ancak bu konuşamayacakları anlamına gelmez. Sen ne dedin onlara? Yabani köpekler konuşmayı hiç sevmezler. Kendi türleriyle... Yani evet, Wulpimancer'lar konuşmuyor gibi görünse de bu iletişim kuramadıkları anlamına gelmiyordu. Aslında bazı bölümlerde yaban köpeğinde kısa sesli yanıtlar ya da mimiklerle belli bir anlam taşıyan tepkiler gösterdiğini görebilirsiniz. Tamam, seni indirmeye geldim. Bunu senin için yapacaktım. Bak ne diyeceğim. Ondan kalanları temizleyebilirsin. Bu da demek oluyor ki kendi türüne ait bir iletişim biçimi var. Yani o sessizlik bile planlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi bu noktada bazı izleyiciler şunu diyebilir ve evet haklılar. Nullvoid'da daha vahşi, saldırgan ve kontrolsüz Wulpimancer'lar da vardı. O zaman onlar hayvan değil mi? İşte tam burada olay şuna geliyor. Seriyi genel olarak takip ediyorsanız aynı türün bile içinde farklı varyasyonlar olabiliyordu. Bu tıpkı insanların bazı bireylerinin daha ilkel içgüdülerle hareket etmesi gibi bir durum. Nullvoid'de gördüğümüz versiyonlar belki de eğitim görmemiş, belki travma yaşamış, belki de o evrenin koşulları yüzünden vahşileşmiş canlılardı. Ama bu durum Wulpimancer türünün tamamının hayvansı olduğu anlamına gelmiyordu. Omnitrix'in içinde bulunan versiyon yani benin dönüşebildiği yaban köpek bilinçli, görevlerini yerine getirebilen, kontrolünü kaybetmeyen bir canlıydı. Dahası en karmaşık görevlerde bile zekice stratejiler kurabiliyor, rakiplerini alt edebiliyor, hatta insan gibi düşünebiliyordu.
Yani içgüdü değil, bilinçli kararlar alıyordu. Unutmayın, Azmuth hayvan DNA'sı değil, karar verebilen türlerin DNA'sını koyuyordu. Bu ayrım çok önemli. Yani elbette görünüş aldatıcıdır. Sırf dişleri var veya gözleri yok diye bir canlı hayvan sayamazsınız. Şimdi gelelim isterseniz baskın kurda. Bazı izleyiciler hemen diyor ki kurt gibi görünüyor, uluyor, gece çıkıyor, bildiğin canavar işte. Ama burada da yine ciddi bir yanlış algı var. Baskın kurt yani Lobaon türü görünüş olarak evet bir kurt adamı andırıyor ama bu sadece bu uzaylıların dış görünüşüydü. Davranışsal olarak baktığımızda baskın kurt seride gayet konuşabilen, taktik yapabilen, mantıklı kararlar verebilen bir uzaylıydı. Özellikle Ben 10 Klasik serisinde baskın kurdu ilk kez gördüğümüzde karakterin konuşması, diğer karakterlerle etkileşimi ve zeki çözümler üretmesi net bir şekilde gösterilmişti. Bu koca kötü kurdun ne kadar uzağa zıplayabildiğini görme vakti geldi. Ayrıca Luna Luba gibi Luba'nın dişileri ve diğer bireyler açık açık bir toplum içinde yaşıyorlardı. Hatta karanlıkta yaşama nedenleri bile teknolojik ve biyolojik olarak açıklanıyordu. Bu da demek oluyor ki bu tür evet hayvansı bir forma sahip olabilir ama kesinlikle akılsız değildiler. Omnitrix'te zaten baskın kurdu sadece güçlü olduğu için değil bilinçli bir tür olduğu için seçiyordu. Ayrıca Omniverse serisinde bu uzaylıların direkt olarak bize gezegenlerini göstermişlerdi. Yani Anor Trans diye. Orada binlerce hatta milyonlarca baskın kurt vardı. Daha doğru bir şekilde anlatmam gerekirse Anor Transi'de sadece baskın kurtlar da yoktu. Gölge hayaletler, Frankenstein'lar, vampire'lar hatta mumyalar bile yaşıyordu. Ve tüm bu türler birbirinden farklı olmalarına rağmen uyum içinde bir arada yaşayabiliyorlardı. Göründüğünü biliyorum ama bir an düşünün lütfen. Acaba biz ona nasıl görünüyoruz? Bir şeyi dışarıdan göründüğü şekliyle yanlış değerlendirmek çok kolaydır. Evet, bize kötü hatta korkunç gelebilir ama şu da var. Yani tıpkı insanlar gibi insani şekilde yaşıyorlardı. Medeniyetleri ve toplumları vardı. Yani bu tür eğer insanların sandığı gibi fazla vahşi olsa sizce farklı türlerle aynı gezegende yaşayabilirler mi? Sanmıyorum. İsterseniz son olarak da Red hakkında konuşalım. Açıkçası Red ile ilgili gelen en büyük yorum şu oluyor. Abi bu bildiğin hayvan gibi saldırıyor. Konuşmakta bile zorluk çekiyor. Bu nasıl akıllı canlı? Açıkçası burada işin gerçeği şu. Red'in türü olan apopleksiyanlar gerçekten de fevri, öfkeli ve patlamaya hazır bir türdü. Ancak bu onların bilinçsiz veya hayvansı olduğu anlamına gelmiyordu. Bilakis Omniverse serisinde onların bir medeniyeti olduğu net bir şekilde gösterilmişti. Mesela bir bölümde iki apopleksiyen gayet insan gibi kıyafet giymiş, toplum içinde yaşayan bireyli olarak karşımıza çıkmıştı. Çünkü şimdiye kadar bizim izlemiş olduğumuz Red sürekli çıplak gezen ve sağa sola bağıran bir uzaylıydı. Hatta bu sahnede Ben Tennysson ve diğer karakterler apopleksiyanların giyinerek gezdiğini öğrendiklerinde Ben Tennysson yerin dibine geçmişti çünkü dediğim gibi bugüne kadar Red sürekli çıplak geziniyordu. Tabii ki giyiyoruz. Sana bir şey söyleyeyim Ben Tennyson. Apopleksiyanların utanma duygusu vardır. Kesinlikle. Bu demek oluyor ki Red galiba onca zamandır etrafta... Çıplak geziyor. Yani az önce de söylemiş olduğum gibi bu uzaylı az zekaya sahip olsalar da utanma duygusuna sahiptiler. Ve emin olun Red ve Red'in türü eğer akılsız ve vahşi canlılar olsalardı utanma duygusu diye bir şeyleri asla olmazdı. Ama bu sahnede bize çok önemli bir şey kanıtlamışlardı. Bu türün de bir kültürü, değerleri, düzeni ve toplumu vardı. Yani evet Red sinirli. Hatta dönüşünce Ben Tennysson bile karakter olarak değişiyordu. Ama bu türün genetik yapısından kaynaklıydı. Yani sinirli hayvansı demek anlamına gelmiyordu ve böyle düşünmek fazlasıyla yanlıştı. Yani o zaman bu durumda Marvel evreninde yer alan Hulk da hayvan sayılırdı öyle değil mi? Üstelik Red ve diğer tüm apopleksiyanlar konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor ve kararlar verebiliyorlardı. Zeka seviyesi olarak düşük olabilirler ama bu onların bilinçli olmadığı anlamına gelmiyordu. Unutmayın Azmuth böyle kontrolsüz, bilinçsiz bir canlıyı Omnitrix'e asla koymazdı. Son olarak değinmek istediğim konu ise şu. Videonun başında da söylemiştim gerçi ancak seride sık sık aynı türün farklı versiyonlarını görmüştük. Mesela 4 kolun mavi versiyonu, Büyük Korku'nun beyaz versiyonu, Kusmuk'un farklı varyantları gibi. Bu da demek oluyor ki her türün içinde farklı genetik dallanmalar olabiliyor. Nematrix'te gördüğümüz daha vahşi varyantlar
varyasyonlar olabilir. Ama Omnitrix'teki versiyon zekası olan, kontrol edilebilir olan varyantlardı. Yani bir tür saldırgansa hepsi öyledir diyemeyiz. Bakın bu video aslında tamamen sizden gelen yorumlar sayesinde ortaya çıktı. Siz sordunuz, ben de bu sefer konuyu biraz daha derinlemesine araştırdım ve sizlerle karşılıklı konuşur gibi dostça anlatmak istedim. Çünkü Ben 10 gibi bir evrende detaylar bazen gözden kaçabiliyor ama her detay aslında çok önemliydi. Omnitrix'teki uzaylılar sadece görünüşe göre değil, zeka, bilinç ve toplumsal bağlamda değerlendiriliyordu. Bu yüzden yaban köpek, baskın kurt ya da Red gibi karakterler aslında hayvan değil, tam anlamıyla bilinçli canlılardı. Peki siz bu konuda hala ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve eğer bu tarz teorik videolar hoşunuza gidiyorsa videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yaban köpek. O konuşamıyor. Birinin söylemesi gerekirdi.